İyi akşamlar herkese. Hemen sorularla başlayabiliriz. Buyurun Devrim Bey. Evet, sorabilir miyiz? Sorsun. Devrim Cengi, Beyaz TV. Puan farkı 3'e indi. Her geçen gün tabii ki daha da zorlaşıyor. Dün oynanan bir maç var, çok tartışıldı. Bugün maç oynanırken Galatasaraylı yöneticiler açıklama yaptı. Sahada olanları gördünüz dedi. Bununla ilgili hocanın söylemek istedikleri var mı? Bugün sahada Gaziantep Başkanı da hakemlerden şikayetçi oldu. Bir de derbi maçla ilgili, Beşiktaş maçıyla ilgili düşüncelerini de rica ediyorum. So he asked two questions. First question is that now the difference is 3 points and the title race is getting more difficult day by day. Yesterday there was a match of Galatasaray and it was debated a lot. And today during our match Galatasaray board member made a statement saying that everything happening in Fenerbahçe game is obvious. And also Gaziantep president was complaining about the referee. What would you like to say about this? And also about Beşiktaş game, following game. What would you like to say about this game? About what? About this, Gaziantep president complaining about the referee and Galatasaray board member making a statement about our game. And the second question is that what do you think about Beşiktaş game, following game? Also Galatasaray, Gaziantep coach said the same thing about the hakem hakkında diyorsunuz değil mi? Said the same things about the referee. He was also complaining about the referee. Galatasaray speaking, I felt ridiculous. Because week after week we know what is going on. Even yesterday we know what happened in their match. You know, but they are used to this culture of putting extreme pressure even when they know that for them is a different story. President of Gaziantep and Selçuk İnan, if they speak about their own match. I don't think the referee had influence in the result. The mistake he made was a 3-1 result, and the VAR is there to help the referee when the referee made a mistake, and they helped him. And I think when we play the way we did in the second half, we have to win the match. There is no other option. In the first half, the game was 15 very strong minutes for us, but then for 30 minutes we were not good, and they were in the game. And my opinion in this weekend doesn't surprise me because I follow the league. But these two young Turkish coaches, Arda Turan and Selçuk İnan, their teams with less potential than the top teams. Their teams, they play well. They show a good philosophy. They show no fear of the big opponents. They come to Rum Stadium. They come to Kadıköy, and they play to get a result. So I congratulate these two young coaches because they show they have potential, and because they are Galatasaray legends, for sure they will coach Galatasaray. Galatasaray tarafının konuşuyor olmasından çok saçma hissediyorum, saçma buluyorum. Çünkü haftalar boyunca arka arkaya geçtikçe nelerin olduğunu biliyoruz. Dün de onların kendi oynamış oldukları maçta neler olduğunu biliyoruz. Ama bu ekstrem bir baskı oluşturma kültürüne onlar alışıklar. Her ne kadar hikaye onlar için farklı olsa da
Antep Başkanı ve Selçuk İnan konuştularsa onlar kendi maçları hakkında konuştular. Ben hakemin sonuca bir etki ettiğini düşünmüyorum. Yapmış olduğu hata da skor 3-1'di ki zaten VAR orada hakeme yardım etmek için var ki o yapmış olduğu hatada da VAR hakeme yardım etti. Ki zaten bugün oynamış olduğumuz oyunla kazanmamız gerekiyor. Başka bir opsiyonumuz yok. İlk 15 dakikaya çok güçlü bir başlangıç yaptık fakat sonrasındaki 30 dakikada iyi değildik. Rakibimiz maçın içindeydi. Bu hafta sonu benim için sürpriz olmadı çünkü ben bu ligi takip ediyorum. 2 tane genç teknik direktör var. Arda Turan ve Selçuk İnan. Onlar üst seviye takımlara göre daha az potansiyelli diyebileceğimiz takımlarda çalışıyorlar ama çok iyi futbol oynuyorlar. İyi bir felsefeleri var. Büyük takımlardan korkmuyorlar. Rams stadına veya bizim stadımıza geldiklerinde oynayıp sonuç almak için oynuyorlar. Dolayısıyla bu iki teknik direktörü de tebrik ediyorum. Potansiyellerini gösteriyorlar. İkisi de Galatasaray efsanesi olduğu için eminim ileride Galatasaray'ı çalıştıracaklardır. And about Beşiktaş game, following game, what would you like to say? Day off tomorrow, and after tomorrow I start thinking about it. But as you know, I went to Beşiktaş Stadium 1 week ago to feel it, to feel not just the team, to feel the stadium, to feel the atmosphere. I went there and it's a team that I like. I like the team. I like the way they play. I know that recently they lost matches, they lost points, but I like the way they play. For me, they are the best team in Turkey in counter-attack. When they recover the ball, they are so fast, so objective, so creative, going in counter-attack. So I think it's a very difficult match for us. Of course it is, but also for them. Yarın iznimiz var. Yarından sonra izin bittikten sonra o maçı düşünmeye başlayacağım. Bildiğiniz gibi bir hafta önce onların stadyumuna izlemeye gittim. Sadece takımı görmeye gitmedim. Aynı zamanda stadı hissetmek, atmosferi hissetmek için gittim. Ki aslında sevdiğim bir takım. Onların oyun tarzını seviyorum. Evet, son zamanlarda maçlar ve puanlar kaybettiklerini biliyorum ama oynadıkları tarzı beğeniyorum. Bence Türkiye'de en iyi kontratak oyununu oynayan takım. Çok hızlılar, çok yaratıcılar ve çok hedef odaklılar kontrataklarda. Bence çok zor bir maç olacak ama tabii ki aynı şekilde onlar için de zor bir maç olacak. Metin Bey. Metin Pekgüven, TV Spor, tebrik ediyoruz galibiyet için. Son haftalarda özellikle Avrupa dönüşlerindeki fikstür çok fazla tartışma getiriyor Türkiye'de. Fenerbahçe'de böyle zorlu bir fikstürden 10 puan toplayarak lig geri dönüşünü gerçekleştirmişti. Kendisi bu fikstür sıkışıklığını nasıl değerlendiriyor? So, in the recent weeks, it has been debated a lot, the calendar, because after European matches, the calendar, the dates of the matches have been debated a lot, but Fenerbahçe got 10 points in the recent weeks. So what would you like to say about this tight calendar? The tight calendar is for every team that is in Europe. Then it happened to us before when you play away and away, then it's even more difficult. This time we played away and at home. I think give us a little bit of more space to rest. But it's when you have to use the squad. If you play always with the same players, there will be burnout. You have to trust the squad. You have to, in my opinion, to do what we did today. Give an opportunity to fresh players to play. Have people on the bench that can help you to change the game if you need to change the game. Today I had a wonderful bench. I had a bench full of options. I was even going to make the last change. The last change would be Beckham for Tosun. Tosun was unlucky for not to play, and Beckham was lucky to score and to stay on the pitch. But today my bench was fantastic. The opposite in
in Prague, where no defenders, no midfielders. But today the bench was fantastic. The bench helped me to change the game twice at half time and then later. And then when we were winning, I made another change with Mulder. With benches like this, a coach is a happy coach, and the coach doesn't have any fear of accumulation of matches in the calendar. Sıkışık takvim Avrupa'da oynayan her takım için geçerli. Daha önce arka arkaya hem Avrupa'da hem hemen onun üzerinde de lig maçında deplasmanda oynama durumu bizim de başımıza gelmişti ki öyle olduğu zaman durum daha zor oluyor ama bu sefer Avrupa'daki oynadığımız deplasmandan sonra içeride bir lig maçı oynadık ki bunu da dinlenmek için birazcık bize daha fazla fırsat verdiğini düşünüyorum. Böyle durumlarda elinizdeki oyuncuları kullanmanız gerekiyor. Hep aynı oyuncularla oynarsanız o zaman oyuncular tükenirler. Dolayısıyla takımınızdaki oyunculara güvenmeniz gerekiyor. Tıpkı bizim bugün yapmış olduğumuz gibi aynı zamanda taze o diyebileceğimiz oyunculara fırsat vermek ve gerekmesi durumunda da yedek kulübesindeki oyuncuları oyuna sokmak gerekiyor. Bugün gerçekten harika bir kulübem vardı. Bir sürü opsiyonum vardı. Aslında son değişikliği de yapacaktık Beka ve Cenk Tosun olarak. Fakat Cenk Tosun bugün süre alamadığı için şanssızdı. Beka da gol atıp oyunda kaldığı için şanslıydı. Bugün belirtmiş olduğum gibi yedek kulübem harikaydı. Prag'daki durumun tam tersiydi aslında. Çünkü Prag'da yedek kulübesinde defans oyuncusu ve orta saha oyuncusu yoktu elimde. Ama bugün gerçekten harikaydı. 2 defa bana yardımcı oldu yapmış olduğumuz değişiklikler. Öne geçtikten sonra da Müldür'ü oyuna sürdük, Mert Müldür'ü. Böyle bir kulübeniz olduğu zaman teknik direktör olarak siz de mutlu oluyorsunuz ve yoğun maç takviminden korkmuyor oluyorsunuz. Gürkan Bey. NTV Gürkan Ak, üst üste 5 galibiyet, zorlu Prag deplasmanından eksiklere rağmen 3 puan. Şu anda an itibariyle Fenerbahçe en çok gol atan takım, en az gol yiyen takım. Yavaş yavaş kafasındaki seviyeye geldi mi takım? So, last 5 victories in a row in the league, and also away match against Prague, you managed to get 3 points, even though you had a lot of missing players. Currently, Fenerbahçe is the team with most goals scored and least goals conceded. So, can you say that little by little the team started to get to the level that you want? But you still kill me. What? They still kill me. Hala beni öldürüyorsunuz. Give me a little bit of credit. Give me a little bit of time. Don't try to do to me what was done to Giovanni van Bronckhorst. I don't know any coach that in 3, 4, 5 months can make miracles, can change things. For me, he was doing a great job. The results lately were not the best for different reasons. But you have this culture. You have this culture, and this is a culture that goes against stability. And clubs to evolve and players to evolve, they need stability also in their coaches, in the coaches' philosophy. So give me a little bit of a break. Let me work in peace. But if it's not in peace, there is no problem. I still enjoy it. Was not a question, but I want to do it. I want to congratulate the only player in my history that scored against me with 3 different clubs. Okereke. Scored against me with Venezia, scored against me with Cremonese, and scored against me with Gaziantep. He's the only one. He's a player for my history. Birazcık hakkımı teslim edip bana birazcık zaman verin. Van Bronckhorst'ta yapılan şeyi bana yapmayın. Çünkü şunu biliyorum ki bir hoca 2, 3, 4 ayda mucize yaratamaz. Bir şeyleri değiştirebilir. Ki bence Van Bronckhorst'ta iyi iş çıkarıyordu. Evet, son dönemde sonuçlar onun için en iyi diyebileceğimiz sonuçlar değildi farklı sebeplerden dolayı. Ama burada bu kültür var. Birazcık o istikrara karşı bir kültür bu. Ama kulüplerin ve oyuncuların gelişebilmesi için istikrar gerekiyor. Aynı zamanda teknik direktörlerde de ve ortaya koymuş oldukları felsefede de istikrar olması gerekiyor. O yüzden birazcık süre verin. Bırakın
huzurlu bir şekilde çalışayım ama eğer huzur olmasa da bundan ben keyif alırım. Sormuş olduğunuz soru bu olmasa da aynı zamanda bir oyuncuyu tebrik etmek istiyorum. Çünkü bana 3 farklı kulüple gol atan tek oyuncu oldu kendisi. Okereke hem Venezia formasıyla hem Cremonense formasıyla hem de Gaziantep formasıyla gol atarak 3 farklı takımla benim takımıma gol atan tek oyuncu oldu. Erhan Alveroğlu, Şok Gazetesi. Hocam az evvel Selçuk Hoca'ya sordum bunu. Türk futbolunun hızla geri gitmesinin ana sebeplerinden biri de çok fazla zaman geçirme, oyundan vakit çalma olabilir mi dedim. Fakat kabul etmedi. Bugün öyle bir şey olmadı sahada dedi. Sizin bu büyük takımlara karşı oynayan diğer takımların vakit çalmasıyla ilgili, oyundan süre almaları ile ilgili yorumunuzu merak ediyorum açıkçası. So before you, Selçuk İnan was here and I made him the same question because I think one of the reasons why Turkish football is going down is because some teams are wasting a lot of time during the game. But Selçuk İnan didn't agree with that today. He said that today it didn't happen. But what do you think about some teams wasting a lot of time when they play against big teams? I think that maybe if I was in that position, maybe I would do the same. Because in the end, the objective is to try to get a result. And when you are on the weaker side, you try everything to try to get a result. Yes, they did it. The goalkeeper did it. The players, they pretend injuries. They were clever because they were going on the floor, 2 players at the same time. But by the other side, you see that when they can, they play. This team plays. This team wants to play. So, if the referees, they give the extra time, I don't think is dramatic. In the first half, they stopped the game many times. The referee was doing this, saying that I have the watch and I'm going to give extra time. In the end, he gave only 4 minutes. But if the referees, they give the time that they have to give, I don't think is a big deal. Düşünüyorum belki ben onların pozisyonunda olsaydım ben de aynı şeyi yapardım. Çünkü günün sonunda hedef almak, sonuç almak için oynuyorsunuz ve daha zayıf diyebileceğimiz tarafta olduğunuz zaman sonucu alabilmek için her şeyi deniyorsunuz. Evet, bugün de yaptılar, kaleci de yaptı, oyuncular da akıllı bir şekilde yerde yattıkları zamanlar oldu. Bazı zamanlarda 2 oyuncu birden yerde yatıyordu ama diğer taraftan da bu takımlar oynayabildikleri zaman oynuyorlar ki bugün oynamış olduğumuz takım oynamak isteyen bir takım. Eğer hakemler yeteri kadar ekstra süre yani uzatma dakikalarını verirlerse bunun dramatik bir durum olduğunu düşünmüyorum. İlk yarıda oyun çok fazla durmuştu ki hakem saatini gösterip ekleyeceğini belirtmişti. Fakat sonunda 4 dakika verdi sadece uzatma ilk yarının sonuna. Dolayısıyla şunu düşünüyorum, eğer hakemler gereken süreyi verirlerse çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Son soru İrfan Bey. Hocam Hocam öncelikle tebrikler. Ben Oğuz Aydın'ın performansını değerlendirmenizi istiyorum. Önce sol kanat başladı, sonra sağ beke döndü, sağ kanatta oynadı. Tekrar sağ kanatla maçı bitirdi. Nasıl değerlendirirsiniz Oğuz Aydın'daki gelişimi? Bir de Oğuz Aydın'ı nasıl motive ettiniz? Çünkü uzun süre forma giymeyen bir oyuncuydu. İlk 11 çıktığı ilk maçta da mükemmel bir performans, ardından da devam eden bir performansı var. So I would like to ask you if you can assess the performance of Oğuz Aydın, because today he started as left winger, then he went to right winger, then right fullback, and then finished the game as right winger again. How do you see his development? What would you like to say about his development, and how did you motivate him? How did you keep him motivated? Because he hadn't been playing for a very long time, but in the first game that he played, he scored 2 goals. So how did you manage to keep him motivated? You know, we train hard every day. It's part of our culture as coach. It's part of my culture. Every day you have to train well. Every day you have to give the players a training session with exercises that can motivate them.
and then it's for the players to be ready. And the game against Zenit was important for me. Was important for me because it gave me the idea that the players were ready to compete. And then changed my mind. I gave him a chance, and as you were saying, he started left winger, then he went right winger, then he went right back, then when we score he goes right winger again. He's physical, he's technical, he has a good brain, and with all the respect that I have for Vincenzo Montella, I think Vincenzo has to be very happy with what is going on. And the team that was almost signing him and lost him in the last minutes, I think they have to be very sad. Director Branco and President Ajun, they did a great job in the last minute, because he was with one foot in another club and we took him. And I told, give me a little bit of time. He's not ready. Give me a little bit of time. And 4 or 5 months after, he is now in a level, and he's so precious for us because he can play in many different positions. So happy for the kid. Biz her gün çok sıkı çalışıyoruz. Bu bizim kültürümüzün bir parçası. Bu teknik direktör olarak benim kültürümün bir parçası. Her gün çok çalışmak ve oyunculara, onları motive edecek egzersizler vermek antrenman içerisinde. Sonrasında da tabii ki oyuncunun hazır olması gerekiyor. Zenit maçı benim için önemliydi, çünkü bana oyuncuların rekabet etmek için hazır olduklarını gösterdi. Fikrim değişti ve kendisine şans verdim. Belirtmiş olduğunuz gibi bugün sol kanatta başladı, sonra sağ kanada geçti, sonra sağ beke geçti ve öne geçtikten sonra tekrardan sağ kanada geçti. Kendisi hem fiziksel hem taktiksel olarak iyi bir oyuncu, akıllı bir oyuncu. Tabii ki Vincenzo Montella'ya çok saygı duyarak söylüyorum bunu. Bence kendisi de bu durumdan dolayı çok mutlu olmalı. Aynı zamanda onun neredeyse transfer ediyorken son anda kaybeden takımında mutsuz olduğunu düşünüyorum. Sportif direktörümüz Mario Branco, başkanımız Acun gerçekten çok iyi bir iş çıkarttı. Çünkü aslında oyuncunun bir ayağı başka bir kulüpteydi diyebiliriz ve biz son dakikada kendisini aldık. O buraya geldikten sonra ben de şunu söyledim. Bana biraz daha zaman tanıyın, çünkü kendisi hazır değil demiştim. Ama 4-5 ay sonra gerçekten çok iyi bir seviyeye geldi kendisi. Bizim için çok değerli, harika bir oyuncu, çünkü pek çok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Onun için çok mutluyum.